Merhabalar, Kulinaria Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine sizlere çikolata tadında bir pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Hemen pastamızın öncelikli olarak kekinin yapılışına geçelim. Bunun için 6 adet yumurta kullandım. Öncelikli olarak yumurtalarımızı mikserimizle iyice çırpmamız gerekiyor. İçerisine 1,5 su bardağı şekeri ekleyeceğiz. Yalnız şekerimizi hepsini bir anda eklemiyoruz. Ben 4'e bölerekten ekledim. Ekledikçe biraz çırpıyoruz ve yavaş yavaş kalan kısımlarını da yumurtamıza eklemiş oluyoruz. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 mililitrelik bardak ölçüsüdür. Lütfen buna dikkat edelim. 250 mililitrelik bardak ile 1,5 su bardağı şeker kullandım. İçerisine 9 yemek kaşığı kaynar sıcak su kullanıyoruz. Öncelikle şekerimizle yumurtamız mikserle iyice çırptıktan sonra mikserimiz çalışır vaziyetteyken lütfen kaynar suyu ekleyelim. Burası çok önemli ve bundan sonra zaten yumurtalı karışımımız çok köpürecektir. Evet, şimdi içerisine de yine aynı şekilde 1,5 su bardağı unumuzu ekleyeceğiz ve kabartma tozunu ekledim, bir paket. Öncelikli olarak kabartma tozuyla unu iyice karıştırmamız gerekiyor. Yine unda da kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitredir. İçerisine unlu karışımımızı ekliyoruz. İçerisine 1,5 su bardağı da nişastamızı ekliyoruz. Yine kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. 4 kaşık da 4 yemek kaşığı da kakao ekledim. Ve bu aşamadan sonra kaşıkla karıştırıyorum. İsterseniz mikser ile de karıştırabilirsiniz. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırmadığımız için bu pandispanyada gerek yok. Mikserde kullanabilirsiniz. Ben kaşıkla iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak kekimizin. Yağlı kağıtla sermiş olduğum kelepçeli kalıbıma kek hamurumu alıyorum. Ve tabii ki kekimi yapmadan önce fırınımı yaklaşık olarak 200 derecede ısıtmıştım. Kalıbımızı şöyle biraz vuralım ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Kekimizi 175 dereceye düşürdüğümüz fırında pişirmeye bırakacağız. Biz bu arada ara kremasını hazırlayacağız. Bunun için de 1 litre süt kullanıyoruz. 1 yumurta sarısı kullandım. 5 yemek kaşığı şeker kullandım. Ve 3 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Ve son olarak da 4 yemek kaşığı da un ekledim. Öncelikli olarak iyice bu karışımların homojen bir hale gelmesi için ocağa koymadan önce iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve artık kremamızı ocakta ara ara karıştıraraktan pişiriyoruz. Artık kremamız koyulaşmaya başladı. Ocağın altını artık kapatıp ocaktan alıp bir kenarda soğuması için ara ara karıştırıyoruz. Şimdi biz bu arada da dış kreması için ganaj kullanacağız. Ganaj kremayı hazırlayalım. Bunun için 300 mililitrelik sıvı krema kullandım. Bardağım tam 300 mililitrelik bir bardaktı. Sıvı kremamızı ocakta ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarlarından hafif ısındığında kabarcıklar oluşmaya başlıyor.
Çok fazla kesinlikle kaynatmıyoruz sıvı kremamızı. Çikolatanın içerisinde eriyeceği, o sıcaklığa geldiği an artık ocağın altını kapatabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hafif ısındığına dair burada kabarcıklar belli. Artık ocağın altını kapatıp içerisine 400 gram çikolatamızı ekliyoruz. Çikolatamız iyice içerisinde eriyene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi artık çikolatamız içerisinde eridi. Ve içerisine 50 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağımızı da içerisinde eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Kesinlikle tereyağı tadı ganajın tadını bozmuyor. Herhangi bir tereyağı tadı almıyorsunuz. Tabii ki yoğunlukta çikolata tadı var. Tereyağı eklememiz kremamızın bizim için daha iyi olmasını sağlayacaktır. Pastayı sıvarken bize daha kolaylık sağlayacaktır. Kesinlikle tereyağını eklememiz gerekiyor. Ara ara ganaj kremamız soğuyana kadar karıştırıyoruz. Artık belli bir oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında yaklaşık olarak bir 5 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Evet, ben ara kremasında kullanacağım kremamı bir cam kaseye aldım. Artık soğumuştu ara kremamız. İçerisine 200 mililitrelik sıvı krema ekleyeceğim. Ve eklemiş olduğum sıvı kremayla da mikser ile çırpacağım. Eğer siz sıvı krema kullanmak istemiyorsanız bir kutu vanilyalı krem şanti kullanabilirsiniz. Tabii o zaman içerisine kullanacağınız şeker miktarını azaltmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık olarak bir 2 ya da 3 yemek kaşığı pasta kremasını hazırlarken şeker miktarını azaltın. Çünkü krem şantinin içerisinde de biliyorsunuz şeker var. Çok ağır bir tat oluşmasın. Evet, bu şekilde iyice kremamız köpürene kadar mikser ile çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. İçerisine 1,5 su bardağı Hindistan cevizi ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz Hindistan cevizimizi de iyice karıştırıyoruz. Ve kremamın da bu şekilde yaklaşık olarak bir 20 dakika buzdolabında üzerini kapatıp dinlendirmemiz gerekecek. Biz bu arada kremalarımızı hazırlarken kekimiz de pişmişti. Ben ortasından bıçak ile önceden bakmıştım. Size de tekrardan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bıçak ile bakıp içinin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Ben pandispanyamı 3'e böldüm. İstediğiniz şeyle ıslatabilirsiniz. İsterseniz kakaolu bir süt hazırlayabilirsiniz ya da normal süt kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir reçel ve su yardımıyla da kekimizi ıslatabiliriz. Şimdi buzdolabında dinlenen ara kremamızı, Hindistan cevizli hazırlamış olduğumuz ara kremamızı kekimizin üzerine koyuyoruz ve ara katlarına bu kremamızı kullanacağız. İki kat için kullanacağımız için kremayı iki eşit parçaya bölerek eşit bir şekilde aralarına kullanmamız gerekecek. Gerçekten tadı kremanın çok güzel. Hindistan cevizini çok seviyorsanız eminim bu kremayı da çok seveceksiniz. Yoğun bir Hindistan cevizi tadı var kremamızda.
Eşit olması için kremamızın bir spatula yardımıyla üzerinden düzelterekten her tarafına eşit yükseklikte olmasını sağlıyorum. Evet, son kekimizi de üzerine yerleştiriyoruz. Kekimizin üzerini yine süt ile ıslatıyoruz. Ben burada yanlışlıkla ters tarafına yukarıda kalacak şekilde yerleştirmişim. Çok fark etmiyor, zaten sıvama esnasında o belli olmuyor. Daha düz olan tarafını üste gelecek şekilde koyabilirsiniz. Artık ganaj krema ile pastamızı sıvayabiliriz. Öncelikle kekimizi bir yarım saat buzdolabında bu şekilde dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yarım saat buzdolabında kekimiz dinlendi. Bu arada ganaj kremamız da buzdolabında bekliyordu. Yaklaşık 5 saate yakın buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde streç film ile kapattım. Buzdolabında dinlendi. Gördüğünüz gibi pastamız bu şekilde. Buzdolabında dinlenen ganaj kremamız artık kıvam aldı. Sürebiliriz. Kıvamının bu şekilde olmasını istiyoruz. Eğer çok sıcak bir ortamda çalışıyorsanız, sıvama işlemini çok sıcak bir ortamda yapacaksanız lütfen dikkat edin. Sıcak ortamda erime yapacaktır. Eğer bulunduğunuz ortam sıcaksa biraz daha buzdolabında bekletip daha koyu kıvamlı bir ganaj krema ile çalışmanızı tavsiye ederim. Çok çabuk eriyebilen bir krema. Bu şekilde öncelikli olarak her zaman kenarlarından başlayarak ganaj kremamızı pastamıza sürüyoruz. İyice kenarları kapanana kadar ve üstü kapanana kadar kremayı kekimize yediriyoruz iyice.
Evet, pastamızın son kez kenarlarından ve üstlerinden de iyice düz bir hal alması için düzeltiyoruz. Ben şu şekilde yapmak istedim. Pastamızın üzerine hafif böyle çikolataların üzerinde dalgalı bir görüntü olur. O görüntüyü bu pastanın üzerinde de olmasını istedim. Böyle hafif spatulayı kendi etrafında döndürüp o çikolatasını havada bırakıyorum ve donduğu zaman çok hoş bir görüntüsü oldu. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Evet, artık pastamı buzdolabına alıp dinlendireceğim. Evet, pastam artık dinlendi. Ben üzerini son kez Hindistan cevizi ile süslemek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerindeki görüntüsü çok hoş oldu. Gerçekten çikolata tadında bir yaş pasta. Evet, kanalımdaki birçok pasta videoları mevcuttur. Sizler de o videoları izleyerek de çok güzel pastalar yapabilirsiniz. Eğitim tadında bütün ayrıntılarıyla, püf noktalarıyla anlatmış olduğum bu pasta videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri pastamın görüntüsüyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.